Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Amazon'un text editörü olan, daha doğrusu IDE diyelim. Herkes IDE diyor. IDE'si olan Kiro'yu size göstermeye çalışacağım. Aslında bir tane video çekmeyi denedim. Bir sürü problem oldu. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım bu sefer başarabilecek miyim? Daha doğrusu Kiro başarabilecek mi? Öncelikle temelde Kiro'nun farkından biraz bahsedelim. Kiro daha çok spec driven bir geliştirme olanağı sağlıyor bize. Bu ne demek? Yani biz harala hürele vibe coding yapmıyoruz. Harala hürele vibe coding ne demek? Bir tane benim videolarımı izlemişseniz görmüşsünüzdür. Basit bir prompt yazıp ondan bir uygulama beklemiyoruz. Çıktı olarak kafamızdakini aktarıyoruz. Kiro ile beraber bu kafamızdaki düşünceyi belli standartlarda optimize ediyoruz. Kiro bize yardım ediyor tabii bu noktada. Sonrasında da uygulamayı biz en sonunda implement etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla döküman bazlı bir, döküman güdümlü de diyebiliriz buna. Bir uygulama geliştirme deneyimi sunuyor bize Kiro. Kiro bildiğimiz yine VS Code forku aslında. Aynen Cursor'da olduğu gibi, Windsurf'te olduğu gibi. Diğer şu ana kadar incelediğimiz editörlerden farklı olarak ana ekranda, yani bizim chat yaptığımız, şunu şu tarafa doğru alayım biraz daha. Chat yaptığımız ana ekranda iki tane seçenek görüyoruz. Bir tanesi Vibe Coding aslında, bir tanesi Spec Oriented dediği ne derler? Diğer seçenek. Biz Vibe Coding'i kullanmayacağız. Direkt Spec'te seçeceğiz. Burada benim meşhur şeyimi yazacağım buraya. Promptumu. Bu promptta ne yapıyorduk? Bilmeyenler için onu söyleyeyim. Bir tane GitHub repository'si var. Yüzlerce ücretsiz API var orada. O API'lerden bir tanesini seçmesini istiyoruz. Ve bu seçtiği API'nin içerisinde otantikasyonla ilgili bir şey olmasın. Public olsun yani. Bir tane seç ve Vue ile beraber bize bir uygulama yap diyoruz. Bakalım ne oluyor şimdi. Promptumu yazdım. Gönderelim bakalım ne olacak. Gönderdim. Şu alt taraftan bahsetmem gerekiyor mu bilmiyorum. Artık buralar standart. Desteklediği modeller var. Ben Oto'yu seçtim. Ücretsiz planda olduğum için bu seçenekler gelmiş olabilir. Belki de ücretli planda daha farklı seçenekler de geliyor olabilir. Ne diyor? Tamam diyelim. Tamam diyelim. Şimdi GitHub'ı fetch ediyor. Oradaki repolara bakacak muhtemelen. Fetch etmiş. Tıkladığım zaman açılıyor mu? Açılmıyor. Yine işte resim ekleme. Burada kontekstimizin ne kadar kullanıldığına ait bir bilgi var. Alt tarafta şöyle bir şey var toolbar'da. Free bonus planındaymışız. Mükemmel. Orası da çok sayacağım. Şu anda bu arada hiçbir şey yapmıyor. Onu söyleyeyim size. Döküman hazırlayacak. Şu hoşuma gitti açıkçası ya. Ne kadar kredimizin olduğunu burada gösteriyor. Şimdi bir tane requirements md diye şey oluşturuyor. Dosya oluşturuyor. Oluştursun. Şu Kiro'nun sağ tarafını açalım. Tamam. Bunun altına bir tane dosya oluşturacak. Cancel diyeyim. Yanlışlıkla şey yaptım. Burada işte AI'ın yönünü belirlemek için, davranışını, cevaplarını belirlemek için dokümanlar verebiliyoruz. Aslında bunu kabaca Cursor'ın Rusta'na benzetebiliriz. Fakat burada farklı olarak muhtemelen diyorum, arkadaki AI modelleri işin böyle yapılacağına dair fine tune edilmiş durumda. Dolayısıyla çok daha iyi sonuçlar veriyor. Şimdi tamam, design adımına geçelim diyor. Design fazına geçelim. Geç kardeşim. Şimdi bir tane şey oluşturdu. Gereksinimler dosyası oluşturdu. Burada uygulamada neler olacak, neler bekliyoruz aslında. Onları çıkardı. Şurada ne oldu? Fetch hata verdi. Tamam diyelim. Şimdi bir tane design dosyası oluşturuyor. Şurada adımları görebilirsiniz. İşte gereklilikler, design, yani uygulamanın dizaynı ile ilgili, design'dan kastım şeyiyle ilgili, ne derler? İşte kullanılacak teknolojiler, işte folder yapısı nasıl olacak? Ona benzer bilgiler var burada. Task listede günün sonunda hangi adımları uygulayıp nihai hedefe ulaşacağız? Onun listesi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi otomatik oluşuyor bunlar. Cursor'da falan böyle bir şey yok. Siz elle tek tek yapıyor olmanız lazım bunu. Herif şu ana kadar şöyle söyleyeyim, bizim bir satırlık şeyimizden, promptumuzdan bayağı bir şey çıkarttı. Yapsın bakalım. Ne yapıyor? Şu design'a tıklayalım şuradan. Yapmış bayağı. Render edebiliyor mu Mermaid'i? Şöyle High Level Architecture demiş. Şunu birazcık da, hatta aslında şunu bile kapatabilirim şuradan ya. Şunu da kapatayım. İşte Vue.js App Router, Global State, Favoriler, bilmem zartlar zurtlar, bayağı bir şey yapacak yani görüntü o. Gördüğünüz gibi bayağı kapsamlı ve detaylı bir design dosyası çıkarttı. Frontend Framework, Vue'yu Composition API ile kullanacakmış. Ne oldu? Kapandı. Bir yandan güncelliyor çünkü. İşte response format, ıvır zıvır bir sürü teknik şeye kadar yazdı adam. Interface'lere kadar her şeyi yazdı. Dolayısıyla sürpriz bir durumla karşılaşmamamız için, yapay zekanın bizim istediğimiz şeyin dışına çıkmaması için bütün neredeyse şeyleri herif tanımladı burada. İki dosyanın içerisinde. Move to implementation planlıyor. Tamam. Yani implementasyon için to do'su aslında implement edecek. Bu arada bu şeyler, dosyalar
Nokta Kiro'nun altına bu şekilde ekleniyor. Şöyle tıklayalım Kiro'yu tekrar. Şuna tıklayalım. Şimdi task liste muhtemelen ekleyecek şeyleri. Yapılacak olan şeylerin listesini, işlerin. Bir tık yavaş. Ben bu işin yavaşlık kısmına çok açıkçası takılmıyorum. Şu sayfayı da şöyle kaydırayım da atlayıp zıplamasın, konsantrasyonum bozuluyor. Bir tane task listesi oluştu. Hala oluşturuyor. Neler yapılacağına dair. Task listeleri de kendi aralarında gruplu gördüğünüz üzere. İşte projenin structure'ının, yapısının belirlenmesi ve geliştirme ortamının ayarlanması, işte core mekanizmaların yapılması, işte servisle entegrasyonu falan filan diye baya kapsamlı bir dokümantasyon görmüş olduğunuz üzere çıkarttı ve bu dokümantasyon diyorum, task listesi aslında. Burada gördüğünüz gibi listelerin birbirleriyle olan bağımlılıkları da aslında burada çok net bir şekilde ifade edilmiş. Yani 2.1'i de implement etmek gerekiyormuş bu task'ı yapması için. Kendilerine bir task belirlemişler aslında. Notasyonu belirlemişler. Buradan şuna start task dediğimde sadece bu grubu yapıyor. Implement etmeye başlıyor. Muhtemelen şuradan run all tasks diyeceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz. Waiting on your input demiş. Tamam. Hızlıca MVP tamam lan. Bas. Yapsın bakalım şimdi. Şu taskların üstüne bir şey geliyor mu? Onları bir gözlemlemeye çalışalım. Buradaki varsayım daha bir vibe coding değil de siz daha bir architecture kafasıyla aslında AI'yı kullanıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ne yaptığınızı biliyor olmanız lazım. Bu dokümanlar bu şekilde çıktı ama normalde bizim bunları okuyup bir inceleyip işte kafamıza yatmayan yerleri değiştirmemiz. Ne diyor? Başlayabilirsin, tanımını açıp tamam. Hepsinden run all diyelim. Nereden diyor başlamak istersin? Alayından kardeşim. Bize nihai bir şey çıkart. Dolayısıyla günün sonunda yapay zeka işi bitirdim dediğinde bize çok güzel bir çıktı vermesini bekliyoruz. Yani bu kadar detaydan sonra nihai ürünün, nihai çıktının görece bayağı bir iyi olması beklenir zaten. Ama ben bu deneyimini çok sevdim, onu söyleyeyim. Önce dokümantasyonu oluşturup sonrasında da onu gerçekleme deneyimini. Da şunları yapmak başlı başına iş, öyle söyleyeyim size. Bu arada tabii bizim şeyler gidiyor. Şuradaki kotamızdan gidiyor bir yandan. Açıkçası Kiro'yu duyduğum zamanlarda işte Amazon'un editörü biraz ön yargılıydım. Çünkü bir hype treni var. Ben de oraya bir yerden atlayayım diyerekten çıkartılmış bir editör gibi düşünüyordum ama çok da öyle değil. Hatta bu özelliğin yani ivedi bir şekilde cursor'a gelmesini isterim, öyle diyeyim ben size. Çünkü bu çok güzel bir yaklaşım. İsterseniz vibe coding şeklinde de dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde dokümantasyon güdümlü de ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi yapıyormuş. Yapsın bakalım. Henüz bir şey yaptı mı? Yapmadı. Yapacak inşallah. Task'ı Q'ya almış. Kuyruğu almış. Önden gittiği bütün task'ları herif yaptı. Neler bak yapıyor bir yandan. Tamam, şimdi task 1 yapıyor. In progress oldu. Bak şunlar güzel olmuş. Şu kafa güzel bir kafa. Acaba Markdown'un üstünde bu etkileşimleri nasıl yapıyorlar ya? Öyle bir library mi var? Ona bakmak lazım. Güzel bir hareket. Gördüğünüz gibi task 1 yapacak ama önce gitti, şeyleri okudu. Oluşturmuş olduğu dosyaları okudu. Şimdi yapıyor. Ne derler? Asıl. Tamam. Run diyelim. Partial diyor. Full command. Şuna tıklayacağız. İşin bu tarafları birazcık yani çok anlaşılmıyor tıklayacağınız, öyle söyleyeyim size. Çok bir tıklanabilir hissi vermiyor. Öyle bir eleştirim olabilir. Güven kardeşim. Sorun yok. Yap ne yapıyorsan. Command line'ı kullanıyor direkt. Şurayı kullanıyor aslında. Şunu kapatalım şuradan. Şuraya açalım. Yardırdı. Burada ne oldu ya? Tamam. Root'a ekledi Vue projesini. Tamam, güzel. Nasıl ekledi Vue projesini ona bakalım. npm create Vue latest. Gidi ya. İlkten yani bundan 6 ay belki bir sene önce sıfırdan package.json oluşturuyordu. Sonra gidiyordu içine Vue ekliyordu. Tamamen manuel bir şekilde yapıyordu her şeyi. Geldiğimiz noktada herif çatır çutur her şeyi halledebiliyor. Halletsin bakalım. 19.000 oldu. 19.000 diyorum, 19. Daha ilk task'ı yapmaya çalışıyor ya. Yani şöyle söyleyeyim, tabii bunun sonucunda insan çok güzel bir çıktı bekliyor. Yalan yok. Şunu şöyle kapatalım. Yani deneyim olarak kötü tabii. Şu anda ne yapıyorsun kardeşim? Working de ne yapıyorsun yani? Follow desem bir şey göstermiyor.
Yani şu anda bak şu command çalışıyor herhalde. Neyin working yani? Bence şunu yaptı. Olanı söylüyorum ben size. Gitti bunu command line'da direkt çalıştırdı. Bittiğini anlayamadı. Onu bekliyor şu anda bana sorsanız. Yazayım mı ona şey diye? Proje oluştu, neyi bekliyorsun? 2 tane yazdı. Bug var. Evet, uyandı alet. Dediğim gibi muhtemelen zaten benim yani nacizane gördüğüm en büyük fark Cursor'la diğerlerinin arasında. Cursor'ın tabii ilk olmasının da bunda etkisi var. Şeyi çok iyi. Şu hareketler çok ne bileyim garip geliyor bana. Cursor'ın bilgisayarla olan iletişimi işte bu command line olabilir, diğer aksiyonlar olabilir. Diğerlerinden yani çok daha iyi. Yani gördüğünüz gibi bir tane daha terminal açtı. Şunu kapatayım. Şu anda şuradaki şeyi bekliyor aslında. Terminaldeki bilgiyi okumaya çalışıyor. Yani şu işin bitmesini ve muhtemelen buradaki çıktıya bakıp ona göre bir aksiyon almayı yani öyle tasarlanmış ama burayı okuyamadı demin. Bakalım şimdi okuyabilecek mi? Bu işlerde cursor bayağı iyi ya. Yani bazen cursor bırakmayı düşünüyorum. Şu şeyden dolayı ne derler? Command line'da çalışan cursor CLI'dir ya da benzeri şeylerdir ama tam zihinsel olarak oraya girmedim. Bakın aynen dediğim gibi oldu. Şuradaki bilgiler buraya geldi. Herif buradan şeyin doğrulamasını yapıyor. İlgili çalıştırdığı kod doğru çalışmış mı çalışmamış mı? Ya trust kardeşim ya. Full command. Bunun belki bir ayarı vardır. Bana hiçbir şey sormayın. Yardır git gibi bir ayarı vardır. Muhakkak vardır. Şimdilik onlara hiç girmiyorum. Ama bu işlere yeni başlayan birinin Kiro ile tanışıp ulan bu mudur yapay zeka ile uygulama geliştirmek demesi de şey olur yani kaçınılmaz olur. Hala da ilk task'ta. Yani bunu muhtemelen biz bekleyemeyiz ya sonuna kadar. Şöyle J diyelim. Çok ince şey yapıyor. İşleri yapıyor öyle söyleyeyim. Yine working'de kaldı. Yine working'de kaldı herhalde. Bence okuyamıyor şu anda yine. Yine bug oldu. Şuna terminal desem ne olur? Enter desem. Ya önemli değil. Ben bu tip aksaklıkları çok şey bulmuyorum ya. Sorun yok. Ben kafaya bakıyorum daha çok. Yaklaşıma daha çok bakıyorum. Uygulama geliştirmeye bakış açısı olarak ben Curo'yu çok beğendim. Bunu söyleyeyim yani. Bu doküman bazlı hikaye bayağı iyi. 2.1'e geçmiş. 2.1 ne acaba? Sürekli bir workspace'te search yapıyor. Acaba bu hiç şey indekslemiyor mu ya? Codebase'i. Sabahtan beri burası completed oldu. Burayı yapıyor. Şu neymiş view change? Göremiyoruz. Herif bildiğin alet yapıyor arkadaşlar. Yani o kadar olur. Yalnız şu açık kaldı. Ellemeyeyim şimdilik. Bildiğin yani keşli meşli bir şey yapıyor. Diagnostik şeyi yaptı. Tamam. Şunlar neymiş? Composables dediği ne? Yapacağı şeyi bilmediğim için yorum yapamıyorum. Gereğinden fazla mı yardırıyor? Trust anasını satayım. Trust. Hata da vermedi. Dolayısıyla yine takıldı. Ha yok takılmamış. Görev 2.1 tamamlandı. Şimdi 2.2'ye geçiyorum. 2.2 neydi? Oo, lumber ya bu nedir? Ben kaydı durduruyorum. Bu kardeşim yardırsın arkada. Sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar bu bitmeyecek. Dolayısıyla burada sonlandırıyorum çalışmasını cancel diyeyim. Hatta Cloud Sonnet 4.5'u seçtim. Fakat yok yani bitmeyecek bu belli. Fakat ben sıklıkla dile getirdiğim gibi bu kafayı çok sevdim. Şeyle ilgili bir problem yok. Muhtemelen ne bileyim bana mı denk geldi. İlk Curo'yu kurduğumda basit bir şey denemiştim. Yine benzer bir sorunla karşılaştım. Fakat düzelir diye tahmin ediyorum bu tip şeyler. Ama an itibariyle başarısız bir deneme oldu. Hiçbir şey üretemedi. Belki vibe coding tarafından gitseydik üretebilirdi ya da yeteri kadar bekleseydik ama bu tempoda muhtemelen birkaç gün beklemek gerekecekti. Zaten şurada da gördüğünüz gibi deneyimsel olarak da beceremiyor. Buradaki bilgiyi alıp burada okuyamıyor falan. Biraz bug'lı bir halihazırda editör. Ama yine altını çiziyorum. Kurup şu kafasını ne derler? Document base kafasını bir denemek anlamlı olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.